Hazırsan başlayacağım Sinan. Hazır. Arkadaşlar iyi akşamlar. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco ile beraberiz. Tercümede her zamanki gibi Sinan'la ve bizlere eşlik edecek. Sorularınıza başlayalım. Buyurun Basın Bey. Yeah, iyi akşamlar. For sure it was a good opportunity to put some players inside from the beginning. For sure it's always good to see them. It's not that we have absolutely no opinion about some players, because if you see the minutes they played already, it's not less, it's not like zero, because some players, even if they started tonight, we used them also inside some other games, either as a starter or as a substitution. But of course every game brings us new information, every game brings us new ideas. So the answer is yes. Tabii ki iyi bir fırsattı bazı oyuncuları görebilmemiz açısından. Tabii ki bu oyuncular hakkında hiçbir fikrimiz yok da değildi. Çünkü oynadıkları dakikalara bakacak olursanız daha önceki maçlarda az süre almadılar. 0 dakika oynamış oyuncular değil. Bazılarını başka maçlarda gerek ilk 11'de gerek sonradan oyuna sokarak değerlendirmiştik. Tabii ki oynadığımız her maç bize yeni bir fikir, yeni bir bilgi veriyor. Dolayısıyla cevap evet. I will not speak about the transfer market. We played a derby tonight. I would like to speak about football. I would like to speak about the game. Transfer window is always very stressful for me, because, on one side you have many rumors, on the other side we have a team. They also read newspaper. And you can imagine, that our midfielders are not happy if they read that we sign a midfielder. Our central defenders are not happy if we sign a central defender. At the end of the day, they must accept it, that there are rumors that the club wants to improve. But, during games are played, it's not easy. And the next game is already the 6th of January, so we will not have that much time to have a breath. So for me, especially the January transfer market is complicated, because you don't know now which kind of players can be on market. I think we have to react. Of course, I have some ideas. Of course, we speak together with the sport director, with the board, with Başkan, and then we will see what the club can do. But it's not that you say this player, I like this player. You can more say I like this profile. But everything is more on a reaction. It's more reaction transfers. Summer is more active for me. Transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Çünkü bu akşam bir derbi maçı oynadık ve maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman streslidir. Çünkü bir yandan dedikodular vardır ki takım da bu haberleri okuyor. Onlar da gazeteleri okuyorlar. Tabii ki orta saha oyuncuları böyle haberler gördükleri zaman mutlu olmazlar, veya stoperler bir stoper alacağımızı bilseler mutlu olmazlar, ama günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü dedikodular var ama aynı zamanda kulübün de kendini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzdeki maçımızı 6 Ocak tarihinde oynayacağız. Dolayısıyla çok fazla nefes alacak vaktimiz yok. Benim için Ocak transfer dönemi her zaman çok karmaşıktır. Çünkü transfer pazarında hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Ama tabii ki benim kafamda belli fikirler var ve bu fikirleri gerek yönetimimizle, gerek sportif direktörümüzle, gerek başkanımızla konuşuyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz transfer pazarında. Ben zaten şu oyuncu istiyorum diye bir isim belirtmem. Daha çok bu profili istiyorum diye belirtirsiniz siz. Ama benim için sezon ortası transfer dönemi daha çok reaksiyon göstermeniz gereken bir transfer dönemidir. Yaz transfer dönemi birazcık daha aktif diye adlandırabileceğim bir transfer dönemidir. Yeah, let's start with the last question. There is nothing new. There is no news that I can tell you. That's why if there is a new situation or new information, we will tell you. But at the moment, of course, we lost the game tonight. But let's go over to evaluate my 3 months here. The players did an amazing job, really good job. I think that we played good games. We took some good results. We played some good opponents. We had some difficult moments due to football, but also outside of football, and the team managed perfectly. So that's why I'm really proud of the team. Also tonight, I have to say,
I think that 9 players missed, 9 potential starting 11, but also in Beşiktaş, El Bilal Touré, that for me is a top player, he missed. That's why, this is football. I don't search excuses. The team that was on the pitch was a professional team. From our side, we had good reactions in the training session. Us, Szymanski, Seba, they are training fantastic. They are really training on a really good level. They always helped us when we needed. They entered the game and they gave us always a big support. That's why they are players from Fenerbahçe, players from the first team. So there is no excuse. I think we played a good first half, a good structure, good pressing, good counter pressing. End of the first half, we had some problems in the goal kick structure. We lost many goals, many balls, and then also the goal of Černý, the 1-0, was a result of a lost. I think Us lost the ball. He wanted to control with the chest, and then we conceded the goal from the right side with Černý. And I think Tarek, second half, if we are honest, also Tarek saved us 2-3 situations, so they could have scored earlier. But to lose the game like this, of course, is hurting, is a pity, because we didn't deserve to lose. But we lost, we have to accept. And this is the situation. But even if tonight, we didn't win, we could have won, even if we didn't win. The first half of the season for us was really positive, really, really positive. Now we take a breath and then we continue, hopefully with Alvarez back, because he has an injury. With Semedo back, with Archie Brown, we need a little bit more time, I think. And these are players that will come back in January. Let's hope. Son sorunuzla başlayayım. O konuyla ilgili herhangi bir gelişme yok, herhangi bir yeni haber yok. Zaten yeni bir gelişme olursa biz bu durumu sizlere söyleriz. Tabii ki bugün maçı kaybettik ama genel olarak son 3 ayı değerlendirecek olursak takımın harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Çok iyi maçlar oynadık, çok iyi sonuçlar aldık, iyi rakiplere karşı oynadık. Tabii ki zor anlar da yaşadık bu süreçte. Hem saha içi hem de saha dışı zor şeyler de yaşadık ama oyuncuların bu anlamda bu süreci harika yönettiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla onlarla gurur duyuyorum. Bugün de onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel ilk 11 oyuncusu diyebileceğimiz oyuncumuz eksikti ama Beşiktaş'a baktığımız zaman da El Bilal Touré yoktu ki bence kendisi üst seviye bir oyuncu. Ama futbol böyle bir oyun. Ben hiçbir zaman bahaneler aramam, bahaneler sunmam. Sonuçta sahaya çıkan takım profesyonel bir takım ve iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu saydığınız oyuncuların antrenmanlarda hem Oğuz hem Sebastian çok iyi bir şekilde antrenman yaptılar. Aynı zamanda hangi maçta onları oyuna sokarsak sokalım takıma yardımcı oldular. Sonuçta onlar bu yüzden Fenerbahçe A takım oyuncusu. Dolayısıyla hiçbir bahanemiz yok. Aslında ilk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Hem pozisyon anlamında, sahada pozisyon alma anlamında, hem kontra baskı hem önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşu organizasyonumuzda biraz sıkıntı yaşadık. Oynamış olduğumuz uzun toplarda topu kaybettik ki aslında 1-0'ı buldukları gol de birazcık bunun devamında geldi. Oğuz'un göğsüyle kontrol etmeye çalıştığı bir topu devamında sağ taraftan Černy'nin atmış olduğu gol geldi. Ki bence Tarık da özellikle ikinci yarıda 2-3 tane pozisyon kurtardı ki rakibimiz golü daha da erken bulabilirdi. Tabii ki bizim canımızı yakıyor bu sonuç, bizim için üzücü. Çünkü kaybetmeyi hak etmemiştik ama bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik de. İlk yarıda, sezonun ilk yarısına genel olarak baktığım zaman bence bizim açımızdan çok pozitifti. Şimdi birazcık nefes alacağız. Sonra çalışmalarımızı, işimizi devam edeceğiz. Ocak ayı içerisinde Alvarez sakatlıktan dönecek, Semedo sakatlıktan dönecek. Archie'nin birazcık daha süre ihtiyacı var ama umuyoruz ki bu saydığım oyuncular Ocak'ta takıma geri dönmüş olacaklar. No, because let's say it's plus minus for everybody. It's at least for Trabzon, for Gala, for us, and for Samsun. And then we can use also, let's say, the time after the Samsun game till the first of all, the 10th, I think, is the final.
or could be the final, and then the first league match to work. It doesn't mean that we don't work. We will use these 10 days in a good way. We have some ideas how to create this period, but of course it's important. Of course it would be fantastic to have 2 weeks, but we also like to play. It's a possibility to win a cup, to win a trophy. So that's why I like to play the Super Cup. It's something very nice. But then we will see who can play and who should more be on the pitch for training sessions. Hayır, çünkü bu durum aslında aşağı yukarı herkes için aynı. En azından Trabzonspor, Galatasaray ve bizim için aynı şekilde Samsunspor için bu durum geçerli. Biz Samsun maçı sonrası eğer final maçını oynarsak onun da bir final maçı oynayacağız. Sonrasında da lig maçı oynayacağız ama en azından Samsun maçından sonraki süreyi çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirmek için değerlendireceğiz ki o dönemde de neler yapmamız gerektiğine dair iyi fikirlerimiz var. Tabii ki bir kamp yapmak iyi olurdu 2 haftalık bir süreçte ama aynı zamanda şu da var ki Süper Kupa maçlarını oynamak demek bir kupa kaldırabilme ihtimali demek. Dolayısıyla bence güzel bir şey. Süper Kupa maçını oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Ondan sonrasında zaten bakacağız kimler antrenmanlarda müsait antrenman yapmak için müsait olacak takımda. Look, first of all, it was not alone my decision. You know, when we take a decision in Fenerbahçe, we take a decision together with the players, with the board, with the president, and with the sport director. So it was a common decision. Second, we always speak about family. You know, I use this word because I feel like in a family, and families, we are not machines in the family. We are human beings sometimes with some needs. For the South American players, Christmas is very important topic. So the players, they came to me with this question, and I discussed with everybody in the club, and then at the end we take the decision. Especially John came from a long injury, very long injury, so he trained at the beginning with pain. Ederson played some games with pain after the injury. He played 3 games in a row where we had a, let's say, huge risk of a re-injury because he wanted to support. And then I decided together with the club, we decided together to give the opportunity to be at home for Christmas, because as I told you, for the South American it is very important. So all these circumstances lead to the decision. Öncelikle ben bu kararı tek başıma vermedim. Bu kararı hep birlikte verdik. Oyuncular, yönetimimiz, başkanımız ve sportif direktörümüzle vermiş olduğumuz ortak bir karar. Çünkü sürekli aile olmaktan bahsediyoruz. Aile olmanın öneminden bahsediyorum. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü ben burada kendimi bir aile içerisinde hissediyorum. Ki bizler de makine değiliz. Bizler de insanız ve insanların da ihtiyaçları vardır. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bu oyuncular gelip bana sordular. Ve ben de oyunculardan böyle bir talep gelince bu durumu herkesle değerlendirdim ki John çok uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlıktan çıktıktan sonra da çok ağrılı bir şekilde, özverili bir şekilde antrenmanlarda ve maçlarda yer aldı. Aynı şekilde Ederson da ağrısı olmasına rağmen yaşadığı sakatlık sonrası ağrısı olmasına rağmen 3 tane önemli maçta oynadı takımına yardımcı olabilmek için ki aslında o maçlarda oynaması bu sakatlığın tekrar riskini arttırıyordu. Dolayısıyla ben de kulüple birlikte böyle bir karar verdim. Onlara bu Noel'de evlerinde aileleriyle birlikte olma fırsatını verme kararını verdim. Çünkü belirtmiş olduğum gibi Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemli. Biz de bütün bu şartları değerlendirdiğimizde bu şekilde karar verdik. Just wanted to say a few words because now is end of the year. First of all, thank you to the fans for the amazing support. For me, it's a big pleasure to be here, and for me is let's say a high value to can coach the team in this stadium. You know, because at home now we beat a lot of opponents. At home we are really strong, but also and special because of our fans. Second, I want to say thank you to you for the first 3 months. It was always very respectful. I enjoyed the press conferences, and wish you and your families a happy new year. A lot of success in your job, of course, and healthy. Okay, thank you very much. Teşekkür ederim.
Yıl sonu olması itibariyle birkaç kelime etmek istiyorum. Öncelikle taraftarlarımıza göstermiş olduğu harika destek sebebiyle teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok büyük bir zevk ve çok yüksek, çok anlamlı, yüksek değere sahip bir şey. Bu stadyumda tek takımı teknik direktörü olmak. Çünkü evimizde çok fazla rakibi yendik ve bu maçlarda özellikle taraftarımızın desteği bizim için çok önemli oldu. Onların destekleri sayesinde kazandık bu maçların çoğunu. Aynı şekilde sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü 3 ay boyunca çok saygılı bir şekilde süreci yürüttük. Çok keyif aldım basın toplantılarından. Dolayısıyla sizlere ve ailenize mutlu bir yeni yıl diliyorum. Başarı ve sağlık diliyorum sizlere. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.